Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan 61 yaşındaki Uysal İnce adlı vatandaşımız geçtiğimiz aylarda bir kaza geçiriyor ve yoğun bakıma giriyor. Komada. Hala komada. Allah şifa versin. Şimdi oğlu ve eşi Türkiye'de. Oğlu vize alıyor. Doktor oluruyla doktor şu raporu yazıyor. Diyor ki yoğun bakımda olan hastalar sevdiklerini, yakınlarını görürse kendilerinin iyileşme süreci daha da hızlanır. Belki yaşama tutunmaları çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir diyor. Doktor raporu var. Neyse vizeyi alıyor Mehmet İnce, Uysal İnce'nin oğlu geliyor. Geldiğinin 3. günü Alman yetkili makamları sınır dışı ediyorlar. Diyorlar ki terk et. O da doktor raporunu gösteriyor. Diyor ki bak babam nedeniyle ben buraya geldim. Ben zaten İzmir'de, Türkiye'de yaşıyorum. Halim vaktim yerinde. Benim burada bulunma gerekçem ne çalışmak ne turistik gezi. Ben ölecek olan babam için geldim diyor. Ve bu vatandaşımızı hasta olan Uysal İnce'nin oğlu Mehmet İnce'yi Yabancılar Dairesi sınır dışı ediyor. Sonra Türkiye'de bulunan eşi, Uysal İnce'nin eşi Hörü İnce, İzmir'de konsolosluğa, Alman konsolosluğuna gidiyor. Evraklarını hazırlıyor. Eşinin durumunu gösteren raporları hazırlıyor. Başvuruyor. Ölecek adam. Allah gecinden versin. Yani durumunun vehametini anlatmak için, sıkıntıyı anlamanız için böyle diyorum. Yoğun bakımda. Eşi de değerli izleyicilerimiz bekliyor vize çıksın diye. Red cevabı geliyor. Ve kendisine gerekçe olarak şu söyleniyor. Orada geçiminizi nasıl sağlayacağınızı kanıtlayamadınız. Ayrıca ülkenize döneceğinizin garantisi yok. Belki de başka ülkeye geçerseniz gerekçesiyle vize vermiyor. Şimdi Alman yasalarına göre zaten bu hasta olan Uysal İnce'nin zaten bir maaşı var. Yasalara göre eşi o parayla geçinebilir. Yani vize başvurusunda geçimini kanıtlaması, yani oradaki yaşamını nasıl idame ettireceğine dair bir şey yapmasına gerek yok. Eşi. Alman yasası söylüyor bunu. Ama keyfi olarak Alman konsolosluğu değerli izleyicilerimiz bu vatandaşımızın, İzmir Başkonsolosluğu bu vatandaşımızın eşine vize vermiyor. Yani Türklerle ilgili artık suyunu çıkardılar. Adam ölüyor. Yoğun bakımda. Karısı diyor ki yanına gideyim diyor. Bunun için vize istiyor. Ne gezmeye gidiyor, ne Paris'e gidecek, ne işte Londra'ya gidecek. Ya atıyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu insanlara siz vize vermeyeceksiniz de kime vize vereceksiniz çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Cenazesini almak için mi göndereceksiniz? O zaman da vermezsiniz. Cenaze zaten gelir dersiniz. Uçağın arkasına koyarlar, gönderirler dersiniz. Yapmayın ya. Ya bu kadar keyfi bir uygulama olamaz. Bu insan Almanya'da geçimini nasıl idame ettireceği konusunda yasal bir sıkıntı yok ki. Kocasının maaşı var. Aile olarak da o maaştan geçinebilir. Kanun bunu söylüyor. Alman kanunu söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Gerekçe şu bakın. Orada geçiminizi nasıl sağlayacağınızı kanıtlayamadınız. Ayrıca ülkenize döneceğinizin garantisi yok. Belki de başka ülkeye geçeceksiniz. Ya ne ülkesi kardeşim? Ne başka ülkesi? Niye dönmesin? Kocası zaten yoğun bakımda. Hangi ülkeye gidecek? Ne yapacak? Paris'e mi gidecek? Amsterdam'a mı gidecek? Amsterdam gecelerine mi akacak gidecek? Kocası yoğun bakımda. 50 küsur yaşında kadın. Başka ülkeye geçebilirsiniz. Aman Hörü İnce sakın gitme. Amsterdam'a gidersin. Orada hareketli geceler, kulüpler var. Gidersin. Aman yapma. Adam ölüyor. Kocası ölüyor kardeşim. Ya gerçekten bazen sözün bittiği noktaya hani geldik derler ya, öyle bir durum. Rezalet. Yani oğlunu sınır dışı ediyorsun ya. Adam Türkiye'den babası için geliyor. Burada çalışmıyor. Git her gün polisle bak, hastanede mi kontrol et, kaldığı yere git. Bu kadar basit. Niye sınır dışı ediyorsun? Babası belki ölecek, bir daha göremeyecek. Kocası ölecek, kadın bir daha o kocasını göremeyecek. Siz Türkleri
Neden bu şekilde bir muameleyle karşı karşıya bırakıyorsunuz? Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'nın Bremen kentinde para taşıma şirketi Loomis'in bankalara gönderdiği 8 milyon euro ile kaçan 28 yaşındaki Türk kızı Yasemin Gündoğan her tarafta aranıyor. Şimdi bu olayla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi var. Polis Yasemin'e bu soygunla ilgili olarak yardım ettiği düşüncesiyle bir kadını gözaltına aldı. Bu paraların karayoluyla Türkiye'ye kaçırılmış olabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Yani bu çalınan Yasemin Gündoğan adlı kadın tarafından çalınan paraların şu an Türkiye'de olduğu yönünde polisin elinde bilgiler bulunduğu iddia ediliyor. Bakalım. Yasemin'in Almanya'da aynı zamanda olmadığı, Antalya, Türkiye'nin Antalya kentinde olabileceği yönünde de tahminler söz konusu. Yine Yasemin'in bu soygunu tek başına yapmadığına yönelik de bilgiler polisin elinde mevcut. 8 milyonluk soygunun Yasemin'in tarafından tek başına gerçekleştirilmiş gibi görülse de planlamasında başkalarının da bulunabileceği belirtiliyor. Yasemin'in okul arkadaşları şunu söylüyor. Giyim kuşam lükse düşkündü ama saf biriydi. Öyle parlak biri değildi diyerek onun bu işte kullanılmış olabileceğine dikkat çekti. Güler yüzlü milyoner Yasemin'le ilgili izler bir dönemler çalıştığı Oseon 27 adlı nargileciye de çıkıyor. Bölge halkının bir organize çete tarafından işletildiğini söylediği nargileci de Yasemin doğum gününü kutlamış, ağabeyi de orada parti yapmış. 21 Mayıs'ta gerçekleşen soygun öncesi Berlin Spandau'dan bir Mercedes Vito minibüs kiralanmış ve sahte plakalar takılmıştı. 19 Mayıs'taki bu kiralamadan sonra paralar da bu araçta taşınmış. Yasemin paraları nakliye firmasının kullandığı özel çöp konteyneri ile çıkarıp araca yükledikten sonra ve soygun bitince de araç kiralandığı plakalarla yeniden kiraya veren şirketin otoparkına bırakılmıştı. Bu işlerin Yasemin tarafından tek başına gerçekleştirilmiş olamayacağı bir planlama olduğu belirtiliyor. 21 Mayıs'taki soygundan sonra izine ayrılan Yasemin o tarihten beri bulunamıyor. Cuma günü gerçekleştirilen soygun bir sonraki hafta salı günü fark edilmişti. Yani cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı 4 günde Yasemin çoktan bu paraları götüreceği yere götürdü. Belki de bindi arabaya, arabayla gönderdi ya da ne bileyim başka bir yere kaçtı. Başka bir pasaportla belki Türkiye'ye gitti. Kapıkule'den geçti. Paraları da arabanın bagajına koydu. Bilemeyiz. Böyle bir planı bir tek kişinin tek başına yapması, bu haberde yer aldığı gibi planlaması çok zor. Bir kişi bu planı yapacak, paraları alacak, götürecek, bir yerde saklanacak birinin haberinin olmaması bana göre imkansız. Alman polisi sessiz sedasız çalışıyor. Tahmin ediyorum çok sürmez bu Yasemin'i yakalar. Şunu da söyleyeyim. 8 milyon euro cebinde olursa Türkiye'de yakalanman da biraz zor olur. Ben öyle görüyorum. Polise bir duyum gider, bir tanesi ihbar eder, bu kadın burada falan, tamam yakalarlar. Ama eğer para da yanındaysa Türkiye'de çoktan başka biri olmuştur o. Kimlik değişmiştir, o olmuştur, bu olmuştur. Tahmin ediyorum ki değerli izleyicilerimiz Yasemin şimdi o paraların üzerine yatıyor böyle çatır çatır paraları yiyor. Çünkü soygun Cuma günü oluyor. Salı günü fark ediyorlar. Yani 3 günde, 4 günde Amerika'ya gider o paralar. Kim bilir nereye gitti? Yasemin 3-4 günde nereye gitti? Polisin elinde bilgiler olduğu söyleniyor ama herhalde sessiz sedasız bir şekilde bu soruşturmayı yürütüyorlar. Bilgisi, görgüsü olanların da Bremen polisine ihbarda bulunması isteniyor. Haberde değerli izleyicilerimiz polis diyor ki ne olursunuz bize bilgi verin diyor. 8 milyon euro arkadaşlar çıldırtır. Belli ki çıldırtmış Yasemin'i de. Daha 28 yaşında, ömrünün daha baharında hırsız oldu. Yakalanırsa cezaevine girecek. Herhalde bir 20 yıl daha yatar. Paralar da zaten çoktan bir yerlerdedir ya da birileri almıştır. Zaten tek başına bu parayı, bu
organizasyonu 28 yaşındaki bir insanın yapması imkansız. Filmlerde olur bu. Le Casa de Papel'de olur bu yani. Orada bile 20 tane adam var. Yani orada bile olmaz yani. Filmde bile olmaz. 8 milyon euro. Yani hakikaten Le Casa de Papel'de bile olmaz yani. Film, senaryoda bile olmaz.